Buradan biz ne bekliyoruz? Bir beklediğimiz yok da toparlayamıyorlar. Avrupa'nın tamamı bir patinaj halinde. Liderlikleri çok zayıflamış durumda. Ekonomileri hiç alışık olduğumuz gibi değil. Bunun üzerine Montesquieu, Katerina'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki ben onu buraları için yazdım. Oraları için değil. Şimdi soruyorum ben. Buraları oraları mı? Yani sorun aşırı sağ ya da aşırı sol değil. Onu sokuyorlar bak bize. Anlatabiliyor muyum? Sorun merkezdeki, Avrupa merkezindeki yapıların yerinde kalmış olması. Bakın yeşiller marjinalinde marjinali değil miydi? Marjinalinde marjinaliydi adamlar. Artık herkes hani bizdekiler de hani bu yeşil zaten renkli işlerden uzak durun diye söylüyoruz. Dünyanın bütün krizleri bizim üzerimize yıkıldı. Fakat şey diyemiyor, ABD bizim üzerimize yıkıldı diyemedikleri için bizim söz hakkımız yok diyor. Bak, oradan yazıyor yani. Bu çok iyi bilir. Güzel yani aktüeliteyi bu hani eşiğin üzerinden yükselerek seyrettiğinizde anlıyorsunuz ki aslında zırvalıyorlar hepsi. Zırvalıyorlar. Bak ondan kurtuluş yok. Filistin de öyle olacak. Ukrayna da öyle olacak ama daha büyük faturaları ödeyecek. Mesela İngiltere'nin bugün orada da kim bak. Ne oldu Rishi Sunak? Gitti. Bak Boris de gitmişti. Niye gitti? Bir anda çıkıp ben dedi seçime gideceğim dedi ve belki de İngiltere mi konuşalım bir dahaki programa? Gazete Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Yine bir YouTube yayınında birlikteyiz. Nedet Ersener'le bu kez Avrupa Parlamento seçim sonuçlarını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta çok konuşulan demiştik Çin ziyaretine ama konuşulmayanları konuşmuştuk. Bugün de biraz öyle yapalım istiyorum. Avrupa Parlamentosu sonuçlarından ne çıkarmalıyız? Konuşulmayan bizim konuşabileceğimiz hangi başlıklardan çıkar? Bak kendi alanım olmasına rağmen soru böyle gelince yani Avrupa Parlamentosu seçimlerinden ne çıkarmalıyız? Bu kadar hani sıkıcı bir konu olamaz gibi geliyor. Şimdi biz takvim vermiştik ilk önce. Yani bu takvime hani o kadar birbirini etkileyen bir takvim ki bu. Aralara bir sürü yeni parçalar giriyor. Yeni takvimler oluşturuluyor ve her biri gerçekten önemli. Mesela hani Avrupa Parlamentosu bizi ne ilgilendiriyor arkadaş sorusuna cevap verirken mesela Fransa'da hükümet görevden alınıyor. Orada bir seçime gidilecek. Böylece yeni bir kart çekilmesi gerekiyor. Bu da berbat bir klişe. Bundan kurtulamadık da. Bu eklenmiş oluyor. Çünkü aynı zamanda İngiltere'de de seçim var. Bunlar hep asal oyuncular oldukları için. Biz Avrupa Parlamentosu seçimleri bugüne kadar bizi öyle çok ilgilendiren bir mesele değildi. Daha doğrusu ilgimizi çeken bir mesele değildi. Mesleki olarak takip ediyorduk ama Türk kamuoyu hani gazete bakayım neymiş ne olmuş diye bakar. 3 satır geçer. Bu sefer bu kadar parlatılmasını da demek istemiyorum. Hakikaten önemliydi. Sebebi ne? Olay şu. Avrupa Birliği müktesebatı içinde gelişen bir süreç var yıllar için. Bir üst kurulu da bunların Avrupa Parlamentosu, orada parlamenterler var. O parlamenterlerin seçilmesi gerekiyor. Nasıl seçilmeleri gerekiyor? AB'ye üye ülkelerin vatandaşları sandığa gidiyorlar, oy kullanıyorlar ve kendi siyasi görüşlerinin kendi ülkelerindeki yansımalarını Avrupa Parlamentosu'nda temsil etmek üzere oraya gönderiyorlar. Özü bu. Peki şimdi hani ne oldu? Bir, gönderdiler. Ne çıktı ortaya? İki, ne çıkacağını biz niye merak ettik? Yani dünya niye merak etti? Ne olmuş ki? Yani Avrupa'nın bütünü açısından mesela Avrupa'nın dünyanın liderliğine yönelik büyük projeksiyonları ya da gücü mü var? Kaçıncı sırada orada dediğimizde Avrupa Parlamentosu ne menen bir şeydir deyip kestirip atabiliriz. Gel gelelim. 2 tane sebebi vardı. Avrupa Parlamentosu üzerindeki merkezileşmiş homojenlik bozuldu. Ne oldu? Oraya aşırı sağ gruplar geldi. Peki. Solda da yükselişler oldu. Sert solda öyle söyleyelim aşırı solda. Ve böylece şöyle bir değerlendirmeler saldırısına maruz kaldık kendi ülkemizde de. Efendim bu değişimin ardındaki sebepler nedir? Nedir dediğimizde herkes şunları söyledi bize. Dedi ki efendim dedi bu pandemi vardı dedi. Bunun etkileri oldu. 2 ekonomi dedi. Biraz problemli. Avrupa'da alışık olduğumuz gibi değil. 3 Ukrayna savaşı var. 4 daha da yaparsanız eşelerseniz Avrupa'nın kendi içindeki güzel peki. Yani mesela Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ne söylüyor? ABD-Avrupa ilişkilerine, Rusya savaşına ne söylüyor? Veya şöyle, Avrupa'nın varoluşuna ilişkin bir yeni önerme mi var burada? Ben diyorum ki Avrupa'nın jeopolitik falan zaten yok da bu olaydan bize çıkarılması gereken dersler var. Nasıl çıkaracağımızı ben de merak ediyorum. Neredeyse benim yaşım kadar bir süre bu ülkenin hayatından çalındı gitti. Bunu da güle oynaya havai fişekler patlata bir ülkeyi Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini anlamadığımız gibi Amerika-Avrupa ilişkilerinde anlamadığımız işte bu vesileyle ortaya çıkmış oldu. Onu da bilmiyoruz yani.
Tam neden bahsediyoruz şu. Şimdi bugün Türkiye'ye ne deniyordu? Ya kardeşim Avrupa Birliği ile ilişkilerinizi bozmayın. Türkiye Avrupa Birliği çizgisinden çıkmasın. Bugün hangi duruma geldik? Avrupa Birliği çizgisinden çıkmasın durumuna geldik. Yani çizgisinden çıkan bir şey var. Şimdi bu. Yani bizim siyasetimiz açısından da konuşulması gereken bir şey bu. Ama bitirelim bence bu konuyu. İkiye öyle geçelim. O daha da önemli çünkü. Şimdi mesela taraflara baktığımızda biz kimdir taraftar? Avrupa Birliği ile Türkiye. Avrupa Birliği'ne soruyorsun Türkiye ile ne olacak bu hal diyorsun. Türkiye diyor bizim çok kıymetlimiz diyor. Çok önemli bir partnerimiz diyor. Peki. Türkiye'ye soruyorsun efendim diyor bizim stratejik hedefimiz diyor. Bakın yani hani bunu yerli yerine koyalım. Öyle bir şey yok. İki tarafta yalan atıyor. Yalan söylüyor. Tamam mı? Şimdi bunu kabul ettiğimizde bundan sonra gelecek söylemleri Türkiye'nin Avrupa'nın da Türkiye hakkındaki söylemlerini bakın ne demişler diye zaman harcamazsınız. Çünkü gerçek değiller. Ortada zaten bir Avrupa Birliği yok. Avrupa Birliği ruhu yok. İşte onu birazdan şimdi konuşacağız. Şimdi hani dedik ya neden yanlış baktık bu kadar? Bir ömür harcayacak kadar yarım yüzyılı aşkın süredir Avrupa Birliği. Çünkü şöyle bir şey yapayım. İkinci Katerina Rusya'da hukuki ve idari reformlar yapıyormuş. Bunun içinde Montesquieu'nun bir kitabı vardır. Tam ismini hatırlayamadım ama Kanunun Ruhu, Adaletin Ruhu mu? Kanunların Ruhu üzerine mi ne? Böyle bir kitabı var. Buradan çok esinlenirmiş. Bunun üzerine Montesquieu Katerina'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki ben onu buraları için yazdım. Oraları için değil. Şimdi soruyorum ben. Oraları mı? Türkiye-Avrupa ilişkilerinde sorulması gereken soru oraları mı? Anladık ki değilmiş. İkinci mesele şu. Avrupa Birliği'nin bu sorun işte hani hangi programda söyledik hatırlamıyorum. Oldu değil mi 2-3 program hani açıyı boş verin hani gözü değiştirin diye. Efendim bu aşırı sağ sebep ya sorun aşırı sağ ya da aşırı sol değil. Onu sokuyorlar bak bize. Anlatabiliyor muyum? Sorun merkezdeki Avrupa merkezindeki yapıların yerinde kalmış olması. Sorun orada değil. Yani Avrupa'daki bu dalgalanmaları, marjinalleri, sıkıntıları, siyasi istikrarsızlıkları, deformasyonu, Ukrayna savaşını, ekonomiyi kötü yönetmeyi, aklına ne geliyorsa ve bir lider ve yönetici kalitesizliği üzerinden akıyor Avrupa'nın ve biz oraya girmek istiyorduk. Sorunu onlar çıkarıyor. Boş verin yani aşırı sağ ama aşırı solu. Merkezi değiştirin. Bakın Yeşiller marjinali değil miydi? Marjinaliydi adamlar. Artık herkes hani bizdekiler de hani bu yeşil zaten renkli işlerden uzak durun diye söylüyoruz. Oralar buralar değil ya. Ne oldu? Bir, kendilerini Avrupa'da var eden ideolojik dayanaklarını uyguladıkları politikalarla ezip geçtiler. Yani işte nükleer onların bir numaralı düşmanıydı. Nükleer santralleri geri açtılar. Yani ne varsa yaptılar. Enerji anlaşmaları şu bu falan. İki, mesela Almanya'da Alman hükümetinin çok ciddi bir ortağı olarak Dışişleri Bakanı yani Yeşiller Partisi'nden ABD'nin pis bir çomağına dönüştüler. Artık daha fazlası söylenmez. Yani. Uzantısına dönüştüler. Sonuç aşağı. Avrupa Parlamento seçimlerinde aşağı. Yani ne demiş oldu seçmen? Biz seni oraya getirdik, sen onu da geçtin, onları da geçtin. Ne yapıyorsun? Yani karşı olduğun düzenin bir numaralı adamına dönüşüyorsun. İnanılmaz değil mi ya? İnanılmaz. Efendim ama merkez sağ. Hay sizin merkez sağınıza da merkez solunuza da. Bunu çöz sen. Sorun oydu. Şimdi bak bir sürü yorum yapılıyor ya. Şimdi bir iki tane Türkiye'den yani dışarısı yıkılıyor zaten de. Bunu bir parça kısaca ben köşe yazımda da bahsetmiştim ama burada önemlidir. Alıntılamak isterim yeniden. Şimdi mesela Milliyet'te Zafer Sarıkaya ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bu dış işlerden sorumlu pek gözükmez. Ben yani bu sefer hani demiş ki bak bu partiler söylüyor aşırı sağ. Yalnızca göçmen karşıtlığı üzerinden mi oy topluyor? Hayır. Bunlar aynı zamanda AB karşıtlığı olan ülkeler. Dolayısıyla Avrupa'nın kendi içerisinde Avrupa'yı sorgulayan bir kesimin arttığını gözlemliyor. Bunun kurtuluş felsefesine de ciddi anlamda bir tehdit olduğunu. Daha ne desin? Avrupa'nın içinde bir güç var. Yeni doğuyor, büyüyor, gelişiyor. Avrupa'nın kendisine de karşı. Varoluşuna da karşı, felsefesine de karşı. Ya şimdi nasıl oluyor o zaman? Oralar buralar mı oluyor? Siyasi arenalarında parçalanmışlık var ve öngörülebilirliğin de ciddi anlamda düştüğünü görüyorum. Öngörülebilirlik ne? Şu, Avrupa Birliği dediğiniz şey istikrar temsilcisi. Anlatabiliyor muyum? O istikrarın yürümesi gerekiyor diğer ülkelerden bakıldığında. Hele Türkiye'den bakıldığında. Çünkü size şunu söylerler. Şu anda çok düştü de hala o laf sürüp gidiyor. Efendim Avrupa'nın ihracatının büyük kısmı Almanya'ya mesela. Almanya'ya falan. Güzel.
Öngöremiyoruz. Hoş Almanlar da öngöremiyor. Nasıl olacak? Gibi. Bir başkası, ben severim şeyi, Gülden Ersoy Umut'u. Yani batıdan bakar, tamam mı? Batıcı değildir ama batıdan bakar. Seçmenin derin kaygılarını anlamak gerekiyor. İktidar partilerinin ulusların kaygılarını kaleye almadığını düşünen seçmenler, AB ülkelerinin dünyadaki krizlerin etkilerine maruz kaldıklarını ancak bu krizler konusunda AB'nin söz sahibi olmadığını düşünüyorlar. Yani arkadaş diyor, dünyanın bütün krizleri bizim üzerimize yıkıldı. Fakat diyemiyor, ABD bizim üzerimize yıkıldı diyemedikleri için bizim söz hakkımız yok diyor. Bak, oradan yazıyor yani. Bu çok iyi bilir. Güzel. Yani, demek ki önümüzde kendi kendine yeşermiş bir takım sorunlar yokmuş. Ne varmış? Gelişen olayların çıkardığı faturalarmış bunlar. O gelişen olay neymiş? O gelişen olayı biz şimdi gazeteye de hani bir kahve ikram edelim abi dediniz. O 40 yıla şimdi yapıyorsunuz. Tabii onun faturasını getiriyorsunuz. Biz şeyi konuştuk. Çin'i konuştuk. Rusya'yı konuştuk. Orta Doğu'yu konuştuk. Karadeniz her yeri konuştuk. Türkiye Cumhuriyetleri konuştuk. Daha da çok konuşacağız belli. Sonra bir kısa süre biliyorsun Amerika'yı konuşacağız. Şimdi geldik Avrupa'ya. Orada ne anlattıysak o takvim neydi baştaki takvim? İşte bu. Sebep bu. Aynı numarayı bize Ukrayna Savaşı'nın neden çıktığı konusunda aylarca bir kişiyi dert anlatamadık. Ya kardeşim öyle değil. Burada da bakın hani bu kerteriz noktası olsun. Bütün kulaklarımıza küpe olsun. İsrail-Filistin davasını bu adamlar nereden başlatıyorlar? 7 Ekim'den. Yani 50 yılı yok sayıyorlar. Ukrayna'da ne yapmışlardı bize? Rusya'nın saldırdığı gün başladı diye. Öyle mi? Değil ki. Biri 48'de başladı, öbürü 2008 ve 2014'te başladı. 15-20 yıllık öyküler var arkalarında. Anlatamadık sebep sonuç ilişkileri. Şimdi de bu numarayı yapıyorlar. Efendim işte biliyorsunuz orada pandemi dolayısıyla ne pandemisi ya? Tedarik zincirlerini çok iyiydi kurduğunda mı bu oldu? Ki Rusya-Ukrayna demişken bir parantez açsak orada. Olur hayır. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ne etkiler mi diyorsun? Ya da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi tabii ki etkilemeyecek. Neden? Aslında bunu Ruslar da söyledi. Merkez değişmediği için Avrupa'nın Ukrayna Savaşı'nda oynadığı rol, gönüllü rol. Kendilerine böyle kapı arasında sorsan ne yapalım Amerika'yı İngiltere'yi görmüyor musunuz? Zoraki rol. Kerhen oynuyoruz dedikleri rolü bağıra bağıra devam ettirecekler. Onda bir sorun yok. O yüzden bu yaz zaten sıcak, daha da sıcak olacak yani. Peki onun devam ettirmelerinin kendi içindeki düzenlerine etkisi olur mu? Ukrayna'yı çok destekleyen halk içerisinde. Bak ondan kurtuluş yok. Filistin de öyle olacak. Ukrayna da öyle olacak ama daha büyük faturaları ödeyecek. Ya mesela İngiltere'nin bugün orada da kim bak? Ne oldu Rishi Sunak? Gitti. Bak Boris de gitmişti. Niye gitti? Bir anda çıkıp ben dedi seçime gideceğim dedi ve belki de İngiltere mi konuşalım bir dahaki programa? Evet, önemli adamlar. Bambaşka bir adam geliyor şimdi. Bak bambaşka bir adam geliyor. Gelmesini büyük ihtimal görüyorlar. Partisine göre 20 puan fark atmış durumda. Ve tanıyanları edenlere soruyorlar. Ya buranın basınından bakıyoruz. Birisi diyor ki o kraldır diyor. Kral adamdır diyor. Öbürü tırnak içinde söylüyorum açısından değil. Şerefsizin önünde yani bahsedilen konular ne soruluyorsa en zıt uçlarla tarif edilen biri. Onu da konuş. Bunlar sonuçta gelecek. Ne dedik takvimimizin son aşaması neydi? ABD başkanlık seçimleri. Ondan sonra Batı'nın tümünün ne olacağına ilişkin. Buradan da izleyicilerimiz şöyle bu süreçler, bu tür kırılma eşik süreçleri, araf süreçleri ve küt diye olmuyor. Ama yaşanan olayları, günlük olayları, aktüeliteyi bu eşiğin üzerinden yükselerek seyrettiğinizde anlıyorsunuz ki aslında zırvalıyorlar hepsi. Zırvalıyorlar. Söyleyeyim. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız biz bugün bu röportajı yaparken, görüşmeyi yaparken İspanya'daydı. İspanyollar bize çok önem veriyorlar. Ve Filistin davasına destek veriyorlar. İtalyanlar. G7 zirvesi var. Meloni davet etti. Onun davetlisi olarak gidiyoruz. G7'nin kendi gündemi var ayrı. Neden? Afrika. Fransa Afrika'dan düştü ve onların istihbaratları, İspanya ve İtalya'nın istihbaratları ona şunu söylüyor. 2 tane güç kaldı Afrika'da. Birisi Çin, birisi Türkiye. Bu İkisi arasında da bir rekabet yok. İşbirliği de yok. Rekabet yok. Neresinden tutacaksanız tutun diyorlar. Hatta bir harita da koyalım onunla bir daha sonra. Yani o Afrika'nın bütünündeki ülkeleri tek tek gösterip nerelerde varız. Ve varız derken şunu anlamasın kimse. Elçiliğimiz öyle değil o. Yatırım var, liman yapmışsın. Askerin var, üssün var. 4-5 parçalık iş kurmuşsun. Yani ne stratejik olabilir? Abi bizim işte enişte o değil. Onlara da belki ilgilenmek lazım. Dur şimdi konu kaçtı. Nereye konuşuyorduk? Rusya tamam. Çok büyük sürpriz olur. Yani çok büyük sürpriz olur. Onu da ayrı konuşuruz yani. Bir anda bu savaş biter filan. Şeye doğru Filistin'in de Ukrayna'nın da ABD seçimlerine doğruymuş ama şimdi bir tarafta bir uzlaşı aranıyor. Öbür tarafta Ruslar yani. O yani oralar buralar hikayesi. Unutmayalım onları yani. Buradan biz ne bekliyoruz? Bir beklediğimiz yok da toparlayamıyorlar.
Avrupa'nın tamamı bir patinaj halinde. Liderlikleri çok zayıflamış durumda. Ekonomileri hiç alışık olduğumuz gibi değil. Tabii ki de %80 enflasyon, öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama bu adamlar yüksek cari fazla veren, döviz altın birikimleri yüksek olan, temel yani makro şeyleri söylüyorum. Bütünlüklü kararlar alabilen, ama şimdi öyle değil. Ne çıkacağını kendileri de bilmiyor bu tablolarda. Al işte aşırısa ancak bu noktada meseleye giriyor. Peki bir gelişim sürecinin içindeki komplikasyonlar olarak ana sürece bağlı bir öykü Avrupa Parlamentosu seçimlerini bize anlatıyor. Bütününe ilişkin o cümleyi ilkinde kurduk. Avrupa'nın bütününden ne bekliyorsunuz? Amerika tek bir şey bekliyor. Ya zaten mala da çöktüğü için, mülke de çöktüğü için artık o oyuncak sadece. Türkiye açısından ise bakın mesela İngiliz Guardian gazetesi şey yazdı. Baltıklardan Ege'ye kadar Rus sınırının tamamı gönüllü askerlerdir dedi. Tamam, şimdi Türkiye ne o zaman? Türkiye'de bir düşüncesi olduğu anlaşılıyor. Ancak belki de artık yavaş yavaş şunu da bırakma noktasını geleceğiz. Rakip ülkeleri, grupları ve kutupları birbirine karşı göstererek politika yapmak bizim soğuk savaş geleneğimizin ve tecrübemizin bir parçası. Ama kutuplardan biri düşerse ne olacak? Bakalım bir Amerika'yı görelim. Teşekkürler değerli katkılarınız için. Buradan biz ne bekliyoruz? Bir beklediğimiz yok da toparlayamıyorlar. Avrupa'nın tamamı bir patinaj halinde. Liderlikleri çok zayıflamış durumda. Ekonomileri hiç alışık olduğumuz gibi değil.